Hepinize Filipinlerin başkenti Manila'dan selamlar. Phuket'ten önce bir Hong Kong'a gittik. Bir akşam orada kaldık. Hong Kong'dan Manila'ya geldik. Şimdi direkt Boracay'a gideceğiz. 4 gün Boracay'dayız. Yalnız Manila Havalimanı'nda çok büyük bir keşmekeş var. 4 tane terminal var. Eğer birinci terminale indiniz ve diğer uçağınız terminal 4'e ise işiniz çok zor. Terminaller arası geçiş çok sıkıntılı. Zaman alıyor. Olur ya Manila üzerinden aktarma yapacaksanız kesinlikle 1-2 saat ekstra zaman koyun. Yani biz ucu ucuna yetiştik. Is not allowed. Bagajlar dışarıdan buraya gelecek. Maalesef valizimiz Manila'da kalmış. Bu uçağı verememişler. Akşam 7.30'da başka uçak var. Güya onunla gelecek. Bizim otele de getireceklermiş. Ama hani Manila'da böyle bir şey olacağını biraz sezmiştik. Çünkü yani terminal geçişleri biraz saçma. Neyse biz şimdi havalimanından çıktık. Biletlerimizi aldık. Kişi başı yaklaşık 3 dolar. Bu motosikletler bizi feribota götürecek diye düşünüyorum. Şimdi iskeleye geldiğinizde önce kayıt yaptırıyorsunuz. Sonra feribot için bilet alıyorsunuz. Sonra iskele vergisini ödüyorsunuz. Sonra başka bir vergi daha ödüyorsunuz. Yani önüne gelen burada sizden para istiyor. Toplamda kişi başı yaklaşık 16-17 dolara geliyor. Boracay Adası'na geçiş. Thank you. Valla kaçak göçmenler gibi adaya indik. Şimdi buradan da otele bir tuk-tuk ayarlayacağız. Tuk-tukumuzu ayarladık. Hello. Paralar abinin parmak aralarında. Bizim otel tam denizin dibinde olduğu için tuk-tuk sahile kadar gidemedi. Devamını yürüyerek gidiyoruz. Ne olsa valizimizde yok. Okay, you get
Bizim otelimiz burası. Bakın hop. Deniz burası. Hemen böyle hoş geldin kolyesi taktılar. Bana da verdiler. Güzelmiş ha. Valizimiz akşam 9.30'da kapımıza kadar geldi. Daha önce de birkaç kere böyle şeyler başıma geldi. Uçağa ya valizi koymuyorlar ya da yetişmiyor ama sonra kapınıza kadar bir şekilde getiriyorlar. Soluğu dışarıda aldık. Niye? Çünkü karnımız aç. Sabah 7'de Hong Kong'dan yolculuğa başladık. Akşam 7'de otele ancak girebildik. Bu akşam kendimizi şımartacağız çünkü çok yorgunuz. Bir İtalyan restoranı var. Yorumları da iyi. Bir 4 peynirli pizza yenir burada. Pizzamız gayet iyi, yani 2 kişiyi doyurur. Pizza gerçekten gayet lezzetliydi. Yani 2 kişide hesap yaklaşık 14 dolar. Tatlı niyetine Hindistan cevizi içinde dondurma alıyoruz. Thank you. Mutlu Zülal. Ben de az yiyeyim de yerim değil mi? Yediğimiz en güzel dondurmalardan biriydi. Fiyatı da hemen hemen 7 dolar. Dün akşam odamıza yerleştik. 4 gece buradayız. Bu odanın gecelik fiyatı 45 euro. Yani 2 kişi kalırsanız kişi başı 22,5 euro, çok hesaplı. Şimdi odanın güzelliği bakın. Çıktık ve direkt nereye gideceğiz? Burası kaldığımız yer. Sanırım bu yosunlar dönem dönem olabiliyor. Biz Mayıs ayının sonlarındayız. Daha önce Boracay'a geldiğimde bir 10 yıl kadar önce bu yosunları hatırlamıyorum hiç. Ama mesela şu arada hiç yosun yok, tertemiz. Biz de orada denize gireceğiz. Otelin önünde böyle içeceğinizi içip dinlenip denize girebiliyorsunuz. Daha ne olsun. Ve hani odayı da size gösterdim. Burası gecelik 50 dolar. Hani kişi başı 25 dolar. Yani ne bileyim. Bence bayağı hesaplı. Boracay Adası'nda gün batımı meşhurdur. Muhtemelen gün batımını izleyebileceğimiz en güzel yerlerden birindeyiz.
Adanın ana caddesindeyiz. Adada o kadar çok Çinli turist var ki restoranların ya da butiklerin üzerinde Çince yazıları bolca görüyorsunuz. Adanın toplu taşıma aracı bu gördükleriniz. Dolmuş gibi siz de binip gidebiliyorsunuz. Deniz ürünü bol ama buradaki fiyatlar Tayland'a göre yüksek maalesef. Gördüğünüz gibi her yer Çinli turist dolu ve genelde grup halinde geziyorlar. 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi. Yani abartmıyorum. Önceden bu sahilde oturma yerleri oluyordu bu kafelerin, barların ya da restoranların. Ve önünde aynı Tayland'daki gibi ateş gösterileri yapılıyordu. Artık onlar yasaklanmış. Sahilde hiçbir şekilde yiyip içemiyorsun. Tabii otelin güzelliği, restoranı da var. Fiyatlar bir tık yüksek dışarıdaki restoranlara göre ama yani bu rahatlık için değer. Tabii bunları da göstermek lazım. Gördükleriniz denizden gelen yosunlar her gün toplansa da yine birikiyor. Mayıs ve Haziran ayında bu yosunlanma olabiliyormuş. Ama mesela bizim otelin önünde böyle bir durum yoktu. Orada biz gayet temiz, güzel güzel denize girdik. Boracay Adası'na ben bir 12 yıl kadar önce gelmiştim. Tabii yine fazlasıyla değişmiş buralar. Ama yani eskiye göre bir tık daha kötü olmuş. Nereye gitsem böyle maalesef. Tayland da biraz öyleydi. Neyse, Boracay Adası bayağı küçük, böyle kuş uçumu 6-7 kilometre kadar. Ve adaya yılda hani yaklaşık 2 milyon turist geliyor. Boracay'a gelmeyi düşünüyorsanız zamanlamayı iyi yapmak lazım. Biz Mayıs sonunda buradayız ve sahilde yosun çok birikiyor. Deniz dalgalı oluyor. Yani bu güzel bir ay değil. Mayıs, Haziran çok bence tercih edilmemeli. Adada bayağı katı kurallar var. Hiçbir yerde sigara içemiyorsunuz. Böyle özel sigara içme alanları var. Ve burada içebilirsiniz bir tek. Sahilde sigara içemiyorsunuz. Sahilde hiçbir şey yiyip de içemiyorsunuz. Yani sandviç aldınız sahilde ben yiyeyim deseniz olmuyor, yasak. Bayağı katı kurallar var. Ama ona rağmen sahilde yine plastik pet şişeleri görüyorsunuz. Hani nasıl oluyor bu anlamadım. Adanın merkezinde böyle bir yani cadde var ve etrafı gördüğünüz gibi butiklerle dolu. Tamamen turistik yerler. Buraları gezmek gündüz de güzel, akşam da güzel. Hani adada o anlamda vakit geçiriyorsunuz. Mesela güzel sezonda gelirseniz Aralık, Ocak, Şubat gibi bu bizim bulunduğumuz plaj böyle oluyor genelde. Adada yarım günlük tekne turları da var. Adanın etrafında size tur attırıyor. Birkaç yere uğruyorsunuz. Ama tabii grup halinde 20-30 kişi. Biz şimdi bu turist kafileleriyle öyle bir tura katılmak istemedik. Onun için yarın tuktuklarla adanın diğer ucuna gideceğiz. Yani olur ya gelirseniz siz de öyle şeyler yapabilirsiniz. Adanın ana caddesi işte burası. Denize, sahile paralel bir cadde. Adada ulaşımı toplu taşıma araçlarıyla yapıyorsunuz. Yani bu tuktuklarla. İsterseniz taksi gibi, dilerseniz böyle minibüs gibi kullanıyorsunuz.
Yerel yemekleri tercih etmezseniz bunun gibi fast food birkaç restoran var. Ada 3 bölgeden oluşuyor. 1, 2 ve 3. station diye. Biz 3. station'da kalıyoruz. Tam böyle 2. bölgeye yakın bir yerde. Sahilde gördüğünüz o hareketli yerler 2. bölge. 1 ve 3. bölgede genelde böyle balayı için gelenler ya da sakin bir konaklama isteyenler kalıyor. Adanın yerel pazarına geldik. Burada giyim, sebze, meyve, hatta et balık pazarı da varmış. Pazara girince yüzler direkt değişti. Tabi buralarda tahmin edeceğiniz üzere bir şey alacaksanız pazarlık yapacaksınız. Turiste çok yüksek fiyat çekiyorlar her zaman. Çok ağır kokular geliyor şu an. Yani kokuyu size anlatmak zor. Çünkü et balık pazarındayız. Bunlar domuz bacağı. Kilosu 3 dolar, 4 dolar civarı. Şu maviler de çok şirinmiş ya. Thank you. Kurutulmuş balık da var. Yumurta niye o renk anlamadım ya. O mavi yengeç de var. Yine mavi karides. Onların ekstra değerli olduğunu biliyorum. Istakoz da var bolca ama benim gördüğüm fiyatlar Tayland'a göre daha yüksek. Şimdi burada isterseniz balığı, ıstakozu alıp hemen yanda pişirtebiliyorsunuz. Ama biz buraya tok geldik ya. Pazar hani küçük bir yer, öyle büyük düşünmeyin. 10 dakikada gezersiniz her yerini. Yani bakın, sahilde elinizde, hani ben sigara içmiyorum ama sigara olsa polisler gelip sizi uyarıyor, ceza yazabiliyor. Sahilde oturup sandviç bile yiyemiyorsunuz ama bakın işte. Hani yorumu size bırakıyorum.
Hani Çin dedim ama mesela Koreli turist de çok. Birçok yerde böyle Kore marketi ve Kore restoranı da görebiliyorsunuz. Yani uzak doğulu turist burayı bayağı sevmiş. Bu akşam da gün yine güzel batıyor. Bu gördüğünüz yelkenlilerde genelde turistler var. Gün batımı için böyle denize açılıyorlar ve gün batımını denizden izliyorlar. Ama bence buraya oturup denizi, gün batımını ve o yelkenleri izlemek daha keyifli. Deniz suyu çekildiği için burada yürüyebiliyoruz. Normalde su şuraya kadar geliyor. Abimiz dondurma satıyor. Bizim bu plajı temizliyorlar. O sebeple yosun görmüyorsunuz. Hani buralarda denize girmek çok daha keyifli oluyor. Daha önce Filipinlere geldim. Birkaç şehrini gezdim. Bu adayı da. Tayland'a da çok kez gittim. Hani benim gördüğüm Filipinler Tayland'a göre daha ucuz. Hani turizm açısından, gezme açısından da daha ucuz ve hesaplıydı. Ama Boracay Adası maalesef şu an öyle değil. Adada yeme içme fiyatları beklediğimin çok üstünde. Yani akşam 2 kişi bir yere otursanız ortalama bir yere $20'dan aşağıya çıkmanız çok olası değil. Doğru mu? Doğru. Beni destekle. Yani o 1,5 aydır geziyoruz. En pahalısı gerçekten. Bir de bir böyle ortalama bir şey de yok yani. Ya çok ucuz ya çok pahalı. Yani bir de sürekli böyle yok masajdı, turdu, öyle darlıyorlar ki seni. Yani yolda yürüyemiyorsun. Yani o kadar rahatsız ediyorlar. Artık önünü kesiyorlar. Ya artık bir yerden sonra ya bırak sal beni diyorsun. Yani ada önceden böyle değildi. Hani 10 yıl önce kesinlikle böyle değildi. Ama bu kadar olumsuzluğa rağmen yine de inanılmaz güzel bir ada. Ya bu gezinin, bu 2 aylık gezimizin muhtemelen en güzel yeri Kesinlikle olacak. Yani öyle de bir durumu var şimdi doğruya doğru. Biz adanın en güneyindeyiz. Şimdi şu tuktuklardan biriyle anlaşıp adanın en kuzeyine gideceğiz. Orada Puka Beach var, Puka plajı. Hem de bir adayı görmüş olacağız. 300 pesoya anlaştık. Yarım saatlik yol. Yaklaşık $6 yapıyor. Tuktukların durağı burası. Sahile kadar gidemiyorlar. Biz şimdi buradan devamını yürüyeceğiz. No. Yani bir şey satmak isteyenler sizi peşinizi bırakmıyor. Arkanızdan yürüyorlar. Hani beni takip etme demen gerekiyor. Yalnız buranın suyu güzelmiş ya. Tabii dalga yok. Dalga olmayınca işte bizim otelin önü de aslında böyle olacak. Ama dalga olunca bu kristal suyu bu şekilde göremiyorsunuz. Kristal kanoları kiralayıp da gezebilirsiniz.
Biz bunu Seyşeller'de yapmıştık. İşte tekne turuna katılsaydık biz de bu teknelerle buraya gelip yarım saat, bir saat burada takılıp geri dönecektik. Yani tuk tukla gelmeyi tercih ettik. O daha keyifliydi bence. Bütün tur tekneleri gitti. Bakın orası komple boşaldı. Maalesef turla geldiğinizde kafanıza göre çok takılamıyorsunuz. Mecburen gruba uymak zorundasınız. Ama bizim gibi kendi başınıza gelirseniz isterseniz akşama kadar durun. Tabii buradaki deniz havuz gibi ya. Gelmişken buranın da tadını çıkartacağız. Puka Beach küçük bir yer değil. Sahili bayağı uzun ve böyle birçok gölgelik yer de var. Yani gün boyu burada geçirilir. Artık otele dönüp bizim plajda denize girme vakti. Yola çıkıyorduk. Mezarlık gördük. Böyle üst üste mezarlıklar. Yani başka ülkelerde de gördüm, böyle üst üste olabiliyor. Dönüşü paylaşımlı araçla, tuk tukla yapıyoruz. Bu tabii çok daha ucuz, neredeyse bedava. Biz inene kadar bir tur komple herkes değişti. Çocuklar yakan top oynuyor. Dört gece Boracay Adası'nda kaldık. Nasıldı ada? Ada çok güzeldi. Gün batımı, kum, deniz, palmiyeler görülesi yani. Çok çok güzeldi. Peki fiyatlar? Çok pahalıydı. Tayland'a göre hele ki. Yani meyveler bile, burada yetişen meyveler bile çok çok pahalıydı yani. Çünkü Boracay Adası yani bildiğim kadarıyla Filipinlerin en pahalı yeri. Normalde Filipinler'de gezmek, yeme içme genel olarak Tayland'dan daha ucuzdu. Ama şu an Boracay inanılmaz pahalı. Ama tabii kaldığımız otel hesaplıydı. Gecelik 45 euro verdik. Çıkıyorsun, denizdesin hemen. O tabii ki çok büyük rahatlık. Otelin ucuz olmasının sebebi, biz Mayıs ayında buraya geldik. En ölü sezon. Mayıs ve Haziran'da gelirseniz yosunlar sizi karşılayabiliyor. En iyi sezonu Kasım, Aralık, Ocak civarları. O zamanlar otel tabii bir tık daha fazla pahalı olacaktır. Filipinler bizden vize istemediği için gelmek çok kolay. Peki Zülal, şimdi biz 1,5 aydır geziyoruz. Birçok yere gittik. Tayland'da, Bali'de. Boracay kaçıncı sırada? Yani doğal güzellik olarak sıralamak gerekirse birinci sırada. Kesinlikle. Evet, yani bu kadar eleştiriyoruz çok ama etkileyiciydi. yani yine de birinci sırada. Evet. Ya daha iyisi olabilir. Orası çok daha güzel olabilir. O yüzden eleştiriyoruz. Yoksa gerçekten çok güzeldi. O gün batımı unutmayacağım ya hayatımın sonuna kadar. O gördüğümüz görüntüleri. Ve adada hani otelden çıktınız, terlik giymeden komple bir günü geçirebiliyorsunuz. Öyle de bir güzellik var. Yalın ayak direkt sahildesin ve adada her yer beyaz kum.
Biz şimdi Filipinlerin başkenti Manila'dayız. Buradan Singapur'a gideceğiz. Bir gece Singapur'da konaklayacağız. 24 saatte Singapur'da ne var ne yok görmek isterseniz sonraki videoya bekleriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.